Emco Elektronik'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle RTC yani gerçek zamanlı saat konusunu işleyeceğiz. Videoma geçmeden önce bu konuyla ilgili detaylı bilgiye sol üst kısımda bulunan Help kısmından da ulaşabilirsiniz. Burada anlatıldığı üzere de RTCWR komutu PLC içindeki gerçek zamanlı saat ayarlarına yazma işlemlerinde kullanılan bir komuttur diyebiliriz. Ayrıca yazılan veriler ise D8079 ile D8085 aralığındaki registerlardan da okunabilir. Bu registerlar ise aşağıda da sırasıyla belirtildiği gibi second yani saniye, dakika, saat, gün, ay, yıl ve hafta olarak sıralanmış bir biçimde diyebiliriz. Şimdi sizlerle ufak bir örnek yapalım. Örneğime başlamadan önce ben RTCWR komutunu kullanmak için ilk olarak bir adet açık kontağımı alıyorum ve buna X0 atamasını yapıyorum. Daha sonra bunun sonuna ise RTCWR komutumu getiriyorum. RTCWR komutumuzu getirdikten sonra ise biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi saniye, dakika, gün, ay, yıl ve hafta bilgilerini hangi adresten almak istediğimizi soruyor bizlere. Ben saniyeyi D0'dan, dakikayı D1 adresinden, saati D2'den, günü D3'ten, ayı D4'ten, yılı D5 adresinden ve haftayı da D6 adresinden okumak istediğimi tanımlıyorum. Daha sonrasında bu işlemi yaptıktan sonra şu anda X0 açık kontağımızı kapalı konuma getirdiğimizde RTCWR komutumuz bizim D0'daki veya D1'deki veya bu D5 veya D6'da olabilir değerini gerçek zaman saati içerisindeki saniye, dakika, saat, gün, ay, yıl ve hafta değerlerinin içerisine yazacaktır. Burada D0'a veya herhangi bir D bitimize veri göndermek için yine ladder'dan farklı bir komut ile ben move komutunu kullanarak veri gönderimi yapacağız. Bunu yapmadan önce ilk olarak yine normalde açık kontağımızı alalım. Daha sonrasında ise move komutumuzu koyalım. Ben burada D0 veri adresime gönderme, yazma yapmak istediğim için buraya D0 değerini giriyorum. D0 bizim saniye kısmımızdı. Ben saniyeyi 5 olarak değiştirmek istediğim için buraya K5 değerini giriyorum ve OK diyorum. Diyelim ki sizler dakikayı da değiştirmek istiyorsunuz. Yine move komutunu getirerek buraya dakika D1 adresinde olduğu için buraya D1 diyorum ve buraya da K30 değerini giriyorum. Şu anda programımız hazır halde. Biz bunu simüle kısmına geçtiğimizde X1 kapalı kontağımızı aktif hale getirdiğimizde D0 adresine 5 değerinin yazıldığını, D1 adresine ise 30 değerinin yazıldığını göreceksiniz. Şimdi sizlerle simüle kısmına geçelim. Simüle kısmında ise X1 kontağımı daha demin de belirtmiş olduğum üzere aktif hale getirdiğimde RTCWR komutu içerisindeki D0 adresimin 5 olarak değiştiğini, D1 adresimin ise 30 olarak değiştiğini göreceksiniz. Şu anda X1 kontağımı kapalı hale getireceğim ve siz de kendiniz göreceksiniz. Görmüş olduğunuz üzere D05, D1 yani dakikamız ise 30 olarak değiştiğini görmektesiniz. Burada X0 kontağımı yani RTCWR komutumu aktif ettiğimde ise ben şu anda PLC bağlayamadığım için bunu sizler de göremeyeceksiniz. Fakat PLC bağlı olduğunda ben X0 kontağımı yani RTCWR komutumu aktif ettiğimde ise bu belirlemiş olduğumuz değerler PLC'nizin gerçek zaman saatine yazılmış olacak. Bu komutu PLC'nizin gerçek zaman saatini değiştirmek veya gerçek zaman saatinizde herhangi bir hata olduğunu düşündüğünüz durumlarda gerçek zaman saatinizi değiştirmek için kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.